BTC Haber TV'den selamlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hatırlatmasını yaptıktan sonra haftanın öne çıkan haberlerine gelin birlikte göz atalım. Piyasalarda merakla beklenen ABD'nin enflasyon verileri açıklandı. Küresel piyasalar için yön belirleyici olan ve merakla beklenen Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Geçtiğimiz Mart ayında enflasyon verileri yıllık %8,5, aylıksa %1,2 olarak açıklanmıştı. Yeni enflasyon verisi ise %8,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Verilerin ardından ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinden gerilemiş oldu. ABD'de yıllık çekirdek enflasyon %6 seviyesine gerçekleşerek beklentileri aştı. Bitcoin ve kripto paralarda sert düşüşler kaydedildi. Kripto para piyasası için önemli bir hafta geride kalırken kripto paraların toplam piyasa değeri 1,1 trilyon dolara kadar geriledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyelerinde işlem gördü. 8 yıl sonra ilk kez arka arkaya 6 haftayı kırmızı kapatan en büyük hacimli kripto varlık 30 bin doların altına gerilerken Terra yaşadığı düşüşlerle bu haftanın en çok konuşulan altcoin'i olarak gündemdeydi. Terra gündemde demişken gelin Terra Stablecoin UST'yi yakından inceleyelim. Kelimenin tam anlamıyla çöküş yaşandı. Öyle ki ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da UST'nin 1 doların altına düşmesine ilişkin konuşarak Stablecoin yasasının aciliyetini vurguladı. Yellen yaptığı açıklamalarda Stablecoin'lerin henüz finansal istikrar için bir tehdit olmadığını, hızlı büyüdüğünü ve bakanlığın Stablecoin risk raporu üzerinde sıkı çalıştığını vurguladı. Merkez bankalarının dijital para birimlerine ihtiyaç duyulduğunu da yineledi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Binance tarafından Luna marjin işlemlerinin tamamının sonlandırıldığı haberi geldi, ardından da delist edildiği paylaşıldı. Ancak tüm bu olaylar yaşanırken ekosistemi koruma amaçlı hamleler de vardı aslında. Genel blok zincir endüstrisini ve kripto pazarını korumak için Tron DAO Reserve 100 milyon USDT satın aldığını Twitter hesabı üzerinden bildirdi. Geçtiğimiz hafta spor severlerin gözü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeydi. Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kripto para piyasasını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Maçın hakemi Arda kardeşler maç öncesinde para atışını Bitcoin'le yaptı. Hakemin Bitcoin'le para atışı yerli yatırımcının hoşuna gitse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun radarına takıldı ve TFF konuyla ilgili bir soruşturma açtığını duyurdu. Yaşanan gelişmenin nasıl sonuçlanacağı ise hem futbol severler hem de kripto camiası tarafından merakla bekleniyor. Bu hafta yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelerin yanında olumlu gelişmelere de şahit olduk aslında. Önemli bir gelişme Meta tarafından geldi. Eski ismiyle Facebook, sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram'da NFT'leri test etmeye başlayacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz Ocak ayından bu yana bildiğiniz üzere Meta, NFT'ler üzerinde çalışmalar yaptığını ve bu konuda planları olduğunu bildiriyordu. NFT'lerin yanı sıra Metaverse çalışmalarına da tam gaz devam eden Meta, kendi Metaverse platformları Horizon Venus ve Horizon Worlds'ü birleştireceğini duyurdu. El Salvador Başkanı Nayib Bukele 500 Bitcoin daha satın aldı ve Bitcoin City'nin detaylarını açıkladı. Bitcoin her düştüğünde bunu fırsat olarak gören El Salvador Başkanı Nayib Bukele bu hafta kendi sözleriyle dipten 500 Bitcoin daha satın alarak Bitcoin varlıklarını artırdı. Devlet Başkanı Bukele Kasım 2021'de ülkesinde Bitcoin City adında bir şehir kuracaklarını müjdelemişti zaten. Geçtiğimiz hafta Bitcoin City'nin düzenini de tanıtan Bukele, şehirde her şeyin dijital olacağını, iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak içinse ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanların yer alacağını aktardı. Bukele gelir vergisi uygulamasının olmayacağını söylediği şehirde sadece katma değer vergisi alınacağını ve toplanan vergilerin yarısının şehrin inşasına yatırım yapmak için, diğer yarısının ise şehrin bakım ve onarımı için kullanılacağını ifade etti. Önemli bir gelişme de Avustralya cephesinden geldi. Avustralya'nın ilk kripto para ETF'lerinin bu hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. 2 haftalık bir gecikme gerçekleşti ve Avustralya'nın ilk kripto ETF'leri ülkenin CBOE borsasında piyasaya sürüldü. Avustralya 21 Shares Bitcoin ETF ve ETF-S Ethereum ETF olmak üzere spot işlem gören 2 ETF'i piyasaya sürdü. Genel olarak kripto para piyasasındaki düşüş sebebiyle söz konusu ETF'ler nispeten düşük hacimli başlangıçlar yaptılar. Son olarak Çin'den Bitcoin'e olumlu yönde bir adım atıldı. Kripto para konusunda sıkı önlemler uygulayan ülkelerden biri olan Çin'den beklenmedik bir adım geldi. Çin Yüksek Mahkemesi Bitcoin'in ekonomik bir değere sahip olduğuna karar verdi ve Çin yasaları tarafından korunan sanal bir varlık olarak ilan etti. Hatırlatalım, ülke 2021 yılında kripto para birimlerini yasaklamış, kendi dijital parasını uygulamaya koymuştu.
Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız Kripto Bülteni bu haberle sonlandırıyoruz. Bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.